Ses. Biz daha doğmadan yenilmeye başlıyoruz. Bugün bu başlığın gerçekten altını dolduracağım. Bu videoyu yüklememem için o kadar çok sebep var ki. Yenilmek. Az önce telefon ısındı diye kapandığı için bir yere geçtim. Biraz yenilebilir mi ya? Böyle bir şey var mı? Ondan Orada çekmeye devam ettim. Video bitti. Dedim her şey çok güzel, okey. Bir baktım her şey bulanık. ters ışığa rağmen geldim. Biraz sinirim bozulmaya başladı. Arkadaşlar, bizim başarımızın ölçütü çevremizin bizi ne kadar beğendiği, bizim ideallerimize ne kadar hızlı ulaştığımız ya da hedeflediğimiz insanı olup olmamamız değil. Niye? Çünkü bizim başarıyı alacağımız kaynak biz değiliz. Şimdi çok enteresan gelecek değil mi? Biz nasıl başarıyı kendimiz oluşturamıyoruz, kendi başarımızı kendimiz yaratamıyoruz. Çünkü yaratma kapasitesine sahip değiliz. Biz ne kadar çabalarız ederiz fakat o iş olmaz. Olabilir mi? Olabilir. Örnek vereyim hemen. Çabala bir sınava çalış, KPSS üniversite sınavına. Hop bir anda hasta ol. Emekler hop çöpe gitsin. Sınava salya sümük gir falan filan. Çalış. Polis olacaksın. Özel harekat olacaksın. Mülakata gir. Mülakatta ayağın takılsın, engele düş. Bitti. Çalış. Olimpiyatlara gireceksin. Yüzücüsün. Bir anda bir yerin tutuldu olimpiyatlar esnasında. Tamam mı? Bacağın tutuldu, kolun tutuldu, kramp. Olamaz mı? Olabilir. Düşük bir ihtimal olabilir. Bitti. Derece merece hiçbir şey kalmadı. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Biz mücadele ediyoruz, çabalıyoruz. Fakat bizi başarıya ulaştıran kaynak biz değiliz. Zafer Allah'tandır diye bir söz var. İster inanın ister inanmayın. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, çevremizin bizi ne kadar beğendiği, akrabalarımızın, ailemizin bizi ne kadar takdir ettiği, komşularımızın bizi komşu çocuğuyla ne kadar kıyasladığı gibi ölçütler, parametreler yok bizim başarımızın ölçütünde. Bizim bir konuyu başarıp başaramamamız ettiğimiz mücadele kadardır. Ben buna inanıyorum. Siz yine kendi fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yine söyleyebilirsiniz. Yani bir konuyu, bir işi başarıp başaramamayı bu kadar kafaya takarsak, elimizde olmayan bir kaynaktan ötürü bu gittikten sonra yani oturup kendimizi ciletlemenin, ölmenin, kendimizi asmanın bir anlamı yok. Harap olmanın, depresyona girmenin hiçbir anlamı yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum yani. O yüzden bizim amacımız mücadele etmek. Bakın 30 tane sebep çıktı ya. Ya şu videoyu çekmemem için 30 tane sebep var ya. O kadar sebebi bıraktım. Tamam mı? Sırf mücadelemi tamamlamak için, pes etmemek için şu an hala bu videoyu çekmeye devam ediyorum. İstediğim gibi bir video da olmayacak. Ben sabah çıkarken ki kafamda kurduğum video ile aynı video da değil. Çünkü mesela notlarım vardı vesaire, birçok şeyi bıraktım. Birçok şeyi bıraktım şu an. Çünkü aktarmaya çalıştığım duygu başka bir şey şu an. Şunu söylemeye çalışacağım. Birinci olarak başarımızın ölçütü dediğim gibi bizim ne kadar mücadele ettiğimizdir. Ve ikinci olarak yenilgiyi bize bizden daha yakın. Şunu örnek vereyim. Biz daha doğmadan yenilmeye başlıyoruz. Ne demek doğmadan yenilmeye başlıyoruz? Şöyle bir şey. Diyelim ki etik, ahlaki kurallar çerçevesinde bir hayat sürdürmeyen bir anneniz var diyelim. Hayat geçiyor, akıyor, çabalıyorsunuz, ediyorsunuz, eğiliyorsunuz. Enteresandır ki siz örnek bir çocuk olmanıza rağmen size şöyle bir cümle kullanılıyor. Senin karnımda 9 ay taşıdım, sana şöyle yaptım, bu kadar emek verdim, süt emzirdim. Halbuki mesela siz, yani sizlik bir şey yok diyelim yani. Siz gayet işte bilincinizdesiniz. Anneniz işte mesela başka bir şeye sinirlenmiş veya başka bir şeye sinirlenmeyi geçin. Yani farklı bir bakış açısı var. Nedir burada verdiğim örnek? Siz daha anne karnındasınız ya. Daha annenin karnındasın ya. Sen nasıl yenilebilirsin? Çok enteresan geliyor değil mi? Bak yenildim bile. Haklı veya haksızsın konusu şu an bu videonun konusu değil. Ondan bahsetmiyorum bakın. Altını çizmeye çalıştığım şey çok farklı bir şey. Doğuyorsun, ağlamaya başlıyorsun, yenildin. Büyüyorsun, ikinci yaşına geçmeden yürümeye çalışıyorsun, düşüyorsun, yenildin. Birinci sınıfa geçiyorsun, tamam mı? Okuma yazmaya başlıyorsun, çirkin yazıyorsun, arkadaşının yazısı çok güzel, öğretmenin kalktı onu tahtaya örnek olarak gösterdi, yenildin. Bisiklet sürmeye çalışıyorsun, 4 tekel, komşunun çocuğu olarak adlandırdığımız karakter çoktan 2 tekel sürmeye başlamış, yenildin. Ya şimdi bunu o kadar fazla sürdürebilirim ki, o kadar fazla örnek verebilirim ki çok uzatmanın anlamı yok. Mesajı verip geçelim. Herkes kendi işine baksın. Herkes kendi hedeflerine odaklansın. Yenilmek bize bizden daha yakın.
ve yenilmek olmasa gelişemeyiz. Bu bir gerçek. Ne kadar üzülelim, ne kadar kendimizi harap edelim, depresyona girelim. Başaramıyorum deyip artık hedeflerimizi bir kenara bırakalım. Hedeflerimizden uzaklaşalım. Hiçbir şey değişmez. Hayat devam ediyor. Bak, değişim devam ediyor. Zaman akıp gidiyor. Onun için demek istediğim, yenilgi olmadan zafer hiç olmaz. Ronaldo, Messi olmasa bu kadar fazla çalışır mıydı? Bu kadar fazla kendini göstermek için daha fazla emek verir miydi? Siz cevaplayın. Şeytan olarak adlandırdığımız varlık, büyük bütün semavi dinlerde bir ana baş düşman olmasa biz bu kadar ahlaki kurallara riayet eder miydik? Ahlakın önemini vurgular mıydık? Daha yaşanılabilecek bir dünya için bu kadar çabalar mıydık? Bizim baş düşmanlığımız, bizim yenilgimiz olmasa biz büyüyemeyiz. Nokta, bitti. Onun için demek istediğim, yani bir başarınız, bir hedefiniz, bir amacınız, bir misyonunuz varsa tıpış tıpış yenileceksiniz. Bundan kaçış yok. Bunu bir köşeye yani itmenin, bunu ötekileştirmenin bir anlamı yok. Yenilgilerle birlikte yaşıyoruz. Yenilgilerle birlikte yaşayacağız da, devam edeceğiz de. Yani hayattan ümidini kesmiş, sürekli bir şeyler kaydırarak, sürekli bir şeyler tüketerek yaşayan insanlar da var. Saygı gösteriyorum. İnşallah bu videoda denk gelmişsinizdir. İnşallah sonuna kadar da izlemişsinizdir. Fakat nedir yani? Bir amacınız, bir hedefiniz varsa tıpış tıpış yenileceksiniz. Bir gün değil, 2 gün değil, her gün yenileceksiniz. Fedakarlık olmadan başarı olmaz. Bunu söyleyebilirim yani. O yüzden demek istediğim, yenilgi büyüyen bir zafer vardır der Sezai Karakoç. Ya da boş verin, takılın. Buraya kadar izlediğiniz için, zaman ayırdığınız için önce size teşekkür ederim. Hatta sizden daha önce kendime teşekkür ederim. Ne olursa olsun bu videoyu çekmek için, mücadelelerimi sürdürdüğüm için. Şu an kadraja sığmama korkum bile var yani. O yüzden kambur da oturuyorum. Duruma göre değerlendirmenizi yaparsınız. Yorumlarınızı bekliyorum test konuyla ilgili. Bakalım. Bol şans herkese.